Hanımlar beyler, Yemek.com stüdyosuna hoş geldiniz. Bugün Doktor Ötker'in desteğiyle sizlere muhteşem pudingli tarifler anlatacağım. Doktor Ötker'in pudinglerine zaten bayılıyoruz. Evlerimizde pişirip kaşık kaşık yiyoruz ama ben bugün dediğim gibi farklı kullanımıyla sizlere ufak bir Avrupa turuna çıkartacağım. Önce İtalya'ya gidiyoruz. Torta Noa kekinden esinlendiğim Doktor Ötker bitter çikolatalı pudingle hazırlayacağım bir kek. İçerisinde de vişne parçaları var. Muazzam olacak. Sonrasında daha kuzeye, daha batıya gidiyoruz. İskandinavya'ya. Mis gibi kokulu, yumuşacık tarçınlı çöreklerinden esinlendiğim, içerisinde Doktor Ötker çikolatalı Antep fıstıklı puding olan bir rulo çörek yapacağız. Bu tarifler gerçekten başka yerde yok. Pudingin bu kullanımlarına bayılacaksınız. Şimdi pudingli kekle başlayalım. Pudingli kekimiz için öncelikle Doktor Ötker bitter çikolatalı pudingi hazırlayarak başlıyoruz. Pudingin normal hazırlama ölçüsü 500 ml sütle ama bizim daha koyu kıvamlı bir pudinge ihtiyacımız olduğu için 2 su bardağı yani 400 ml süt kullanacağız. Sütümüzü tencereye alıyoruz. Pudingimizi de alalım. Pudingimizi orta ateşe açalım ve sürekli karıştırarak pişireceğiz. Koyulaştıktan sonra ateşin altını kısacağım. 2 dakika daha pişireceğim. Pudingimiz pişti. Şimdi onu ayrı bir kaba alacağız. Çünkü birazcık oda sıcaklığına gelmesi lazım. Yaklaşık 2-3 dakikada bir de karıştıracağım. Oda sıcaklığına gelince şurada gördüğünüz güzel malzemelerle keki hazırlayacağız. Son bir kez daha karıştıralım. Pudingimiz oda sıcaklığına geldi. Gördüğünüz gibi parlak, pürüzsüz, asla kabuk tutmadı. Şimdi kek harcımıza başlayabiliriz. 4 tane yumurtam var. Şimdi tabii ki klasik olarak yumurtalarımızı toz şekerle birlikte çırpıyoruz. Yumurta ve şekerimiz güzelce köpürdüler. Şimdi öncelikle sıvı yağ ekleyeceğiz. Ardından da süt ekleyip çırpmaya devam ediyoruz. Sıvı karışımımız tamam. Artık mikserle işimiz bitti. Şimdi kuru malzemelerimizi spatula ile ekleyeceğiz. Tabii ki her kekte olduğu gibi kuru malzemelerimizi eleyerek ekliyoruz içerisine. Unun önce yarısını ekleyelim. Bu arada kekimizin bütün malzemeleri tüm videolarda olduğu gibi açıklamalar kısmında tek tek yazıyor. İçerisine bir paket vanilin, bir paket kabartma tozu ve bir parça tuz. Kek harcımın bütün malzemelerin içerisine ekledim. Şimdi spatula ile alttan üste doğru karıştırıyorum ki güzelce hepsi içerisine dağılabilsin. Unumuzu güzelce yedirdik. Gördüğünüz gibi koyu akışkan kıvamlı bir kek harcımız var. Pudingimiz hazır. Kek harcımız hazır. Vişneler burada. Kek kalıbıyla geliyorum. Kek kalıbımızı klasik olarak öncesinde yağladık, sonrasında unladık. Güzel bir kaplama yaptık. Öncelikle kek harcımızın yarısını döküyoruz. Şimdi sıra geldi pudingimize. Pudingimizin de yarısını kaşıklarla böyle dilimlerin arasına koyuyormuş gibi hayal edin. Öyle bırakacağız. Yalnız şimdiden daha görüntüsü muazzam gözüküyor. Aralara da birkaç tane donmuş vişne atacağız. Burada dilerseniz armut, elma, ne isterseniz kullanabilirsiniz ama ben vişneyi çok yakıştırıyorum. Vişnelerinizi mümkün olduğunca süzdürmeye özen gösterin ki içerisine ekstra suyunu vermesin. Şimdi aynı sıralamayla devam edeceğiz. Tabii ki bu sefer üst katı dökerken bu beyaz katmanda biraz daha nazik olacağız. Siyahlardan başlayacağız. Koyduk. Tabii ki dibi kime ait? Bunu herkes bilir. Dibi bana ait. Fırınım 180 derecede alt üst fanlı açık. Yaklaşık 40-45 dakika. Sonra kürdan testini yapacağız. Piştiyse çıkartıp bekleteceğiz. Ben önce pudingimi yiyorum, vişneyi koyuyorum ve gidiyorum.
gördünüz mü? Tabii ki gördünüz. İnanılmaz kabarmış. Mükemmel kokuyor. Gördüğünüz gibi pudinglerimiz yukarıda, kekimiz kızardı. Ama tabii ki bunun tadına bakmak için biraz bekleyeceğiz. Oda sıcaklığına gelince çıkartacağız. Bakalım, artık oda sıcaklığına geldi. Ve üzerindeki bitter çikolatalı puding muazzam gözüküyor. Bir çıkartıp tadına bakalım. Yalnız bu nasıl bir görüntüdür ya? Hadi tadına bakalım. İnanılmaz güzel gözüküyor. Mis gibi çikolata, vanilya ve vişne kokularıyla. Of, yalnız bu tarifi mutlaka denemelisiniz. Çünkü çok sıkıcı bir hal alabilecek vanilya kekin içerisinden yumuşacık bitter çikolatalı puding çıkınca bir anda ağzınıza bir yumuşaklık geliyor. Sonra arkadan ufak da bir vişne dokunuşuyla muazzam bir lezzeti var. Aslına bakarsanız püf noktalarına uyduğunuz zaman çok da pratik bir tarif. Hadi bir sonraki tarifimize geçelim. Pudingli kekin tadı hala damağımda ama sıra geldi. Doktor Oetker çikolatalı Antep fıstıklı pudingle hazırlayacağımız rulo çöreği. Tabii ki öncesinde pudingimizi hazırlayarak başlayacağız. Yine koyu kıvamlı olarak hazırlıyoruz pudingimizi. Yani 2 su bardağı 400 ml sütümüzü koyuyoruz. Hemen kabıma ekliyorum. Ve Doktor Oetker çikolatalı Antep fıstıklı pudingimi alıp geliyorum. Ocağımızın altını orta ateşte açtık. Yine karıştırarak pişireceğiz. Puding koyulaşınca altını kısıyoruz. 2-3 dakika daha kıvam alana kadar pişireceğiz. Sonra yine ılmaya bırakacağız. Evet, pudingimiz pişti. Şimdi yine bir kaba aktaralım. Karıştırıyoruz. Yine 3-5 dakikada bir pudingimizi karıştıracağız. Böylelikle üzeri kabuk bağlamayacak. Biz de orada hamurumuzu hazırlayacağız. Karıştırıcının içerisine önce unumuzu koyalım. Önce kuru malzemeler. Mayamız var. Ben kuru instant maya kullanıyorum. Ve yarım su bardağı kadar toz şekeri. Şimdi yavaş yavaş çalıştırmaya başlayacağım. Sonrasında ılık süt, 2 yumurta ve 3 yemek kaşığı oda sıcaklığında tereyağımızı azar azar içerisine yedireceğiz. Yaklaşık bir 10-15 dakika yoğuracağız. Sonra da mayalamaya bırakacağız. Ve hamurumuz hazır. Şöyle bir kıvamını göstereyim size. Hamurumuzu böyle kenarlardan ortaya doğru toparlayalım. Bakın kıvamı yapış yapış şahane bir kıvam var. Tabii ki bunu şimdi oda sıcaklığında üzeri örtülü şekilde 1 saat mayalayacağız. Peki pudingimiz orada ne yapacak? O da artık ılığında oda sıcaklığına geldi. Bakın kıvamı hala pürüzsüz parlak. Bunu da buzdolabında 1 saat bekleteceğiz. Sonra ikisini birleştireceğiz. Hamurumuza bakalım ve hamurumuz mayalanmış. Şimdi ben silikon bir matın üzerinde hamurumu açacağım. Eğer ki sizden normal bir tezgah taşıyacaksanız birazcık un kullanabilirsiniz. Hatta ben bile gerekirse kullanacağım çünkü hamurumuz birazcık yumuşak. Şöyle hafiften havasını alalım. Hala yapışık bir hamur. Çok az elimi unlayacağım. Şimdi tekrar hafiften toparlıyoruz. Bakın gördüğünüz gibi silikon olmasına rağmen yine de biraz yapışıyor. Dediğim gibi yumuşak bir hamur elinize yapıştığı sürece sadece elinizi hafif unlayarak hamurunuzu tekrar toparlayabilirsiniz. Merdane ile şimdi hamurumu incelteceğim. Hamuruma güzel bir dikdörtgen şekli verdim. En başında çok iyi yoğurmamızın tabii ki burada bir avantajı var. Kıvam falan şahane. Şimdi buzdolabından pudingimizi alıp gelelim. Pudingimiz de soğumuş. Şimdi bir kaşıkla bunu içerisine bırakalım. Şimdi pudingimizi kaşığın arkası ya da bir spatula ile içerisine güzelce yaydırıyoruz. Yine benim. Çok bastırmıyorum. Kendinden zaten yayılacak. Tam köşelerde böyle bir yarım santimetrelik boşluk kalsın ki katlarken oraları dolacaktır. Şimdi doldursak katlarken hemen taşar.
Pudingimizi her yerine eşitçe yaydık. Şimdi dilerseniz uzun köşeyi karşıya katlayabilirsiniz ama daha büyük olsun istiyorsanız kısa köşeyi katlayalım. Ben biraz daha büyük olsun istiyorum. O nedenle kısa köşeyi katlayacağım. Sonra nazikçe yavaş yavaş yuvarlıyoruz. Gördüğünüz gibi kolayca sardık. Şimdi sıra geldi dilimlemeye. Dilimlemeye de birazcık özen istiyor. Dilerseniz büyük bir bıçak kullanın ama altında böyle silikon bir şey varsa başka bir yer alın. Ya da böyle bir spatula kullanın. Ya da daha pratik ve farklı bir yöntem göstermek istiyorum. Bunun gibi böyle bir pandispanya kesicinin böyle bastırarak kolayca telini çıkartabilirsiniz. Ve telle kesebilirsiniz. Hatta teliniz yoksa böyle bir ince iplik olabilir. Temiz bir diş ipi de olabilir. Bunlar da bu tarz kesmelerde, mutfaklarda işinizi kolaylaştıracaktır. Şimdi ben bu telle göstereceğim size. Şöyle alttan girin. Çok ince olmayacak şekilde normal hemen sanki düğümlüyormuş gibi kesiyoruz. Teli nazikçe çıkarttık. Sonrasında spatula ile nazikçe alabilirsiniz. Dilimi göstermek istiyorum size. Ve gördüğünüz gibi dilimimiz hazır. Şimdi bunu tereyağıyla yağlanmış büyükçe bir tepsiye koyuyoruz. Aralarını birazcık boşluk bırakacağız. Sonuncuyu da yerleştirdik. Bu aşamada birazcık akabilir vesaire, hiç önemli değil. Zaten kabaracaklar, hamur etrafı toparlayacak. Sonra fırında pişerken de azıcık çikolatalar böyle kenarlardan genleşecek. Şimdi güzelce yerleştirdik. Tekrar bezimizi alıyoruz, üzerine örtüyoruz. Bir yarım saat daha dinleniyorlar, sonra fırına gideceğiz. Hazır mıyız? Ve yalnız inanılmaz kabarmışlar. Bunlar fırında birazcık daha büyüyecekler. Bence hızlıca fırına gidelim. Fırınımız 180 derece, 600 fanla açık. 20-25 dakika sonra muazzam şekilde geri geliyoruz. İnanılmaz güzel kokuyorlar ve o oynamaları falan gördünüz değil mi? Böyle inanılmaz. Adeta bir sihir gibi kabardılar. Şimdi yapacağımız küçük bir işlem daha var. Onları biraz daha parlak hale getireceğiz. Birazcık balım var. Bala çok az sıcak su koyuyorum. Yaklaşık 1 yemek kaşığı kadar. 2 yemek kaşığı balım var burada. Dikkatli olun, çok fazla dökmeyin. Ve bir çay kaşığıyla hafiften karıştırıp yediriyoruz. Balı üzerine süreceğim ve tabii ki son olarak da içerisindeki o Antep fıstığını vurgulayacak file Antep fıstıklarını serpip biraz daha bekleyeceğiz ve hemen tadına bakacağım. Bunlara kıyabilecek miyiz bilmiyorum çünkü o parıltı, içinden gelen pudingin rengi, üzerindeki yeşil fıstıklarla beraber adeta bir fotoğraflar. Ama tabii ki bunların da tadına bakacağım. Gerçekten bu kokuyu duymanız lazım. Mis gibi mayalı, şekerli hamur kokusu. Şöyle dokusunu da göstereyim sizlere, bakın. Yok böyle bir şey. Hamur ağzınızda böyle yumuşacık. Ondan da yumuşak olan puding bir anda devreye giriyor. Üzerinden böyle dudaklarınızı yapış yapış hale getiren balla, çıtır çıtır Antep fıstıklarıyla ve içinden gelen o güzel Antep fıstığı aromasıyla beraber muazzam bir çörek oldu. Bence bunu mutlaka deneyin. Bugün sizlere Dr. Ötker'in desteğiyle birbirinden lezzetli 2 tarif gösterdim. İkisi de esinlendiğim tariflerdi ama pudingli uygulamaları muhteşem oldu. Birincisi Dr. Ötker'in bitter çikolatalı pudingini kullandığımız şahane bir kek. İçerisindeki vişneleri de mutlaka ekleyin. Çünkü arada çok güzel bir dokunuş yapıyor. Sonrasında da Dr. Ötker'in çikolatalı Antep fıstıklı pudingini kullandığımız rulo çörek. Yumuşacık hamuru, içerisinden gelen o pudingin yumuşaklığı, üzerine sürdüğümüz balla beraber aklınızı başınızdan alacak. Bu tarifleri mutlaka deneyin. Kanala abone olmayı unutmayın. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Mutlaka zile de basın. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Bay bay.